Herkese öncelikle selamlar, sevgiler, saygılar demek istiyorum. Önceki videoda biliyorsunuz Azerbaycan'daydım. Şimdi İran'a geçiyorum. İran'a geçer geçmez yıl 1399 olacak. Şaşırmayın. Yani boyut değiştireceğiz. Boyut değiştirmeyeceğiz. Şöyle ki İran ve Afganistan'da kullanılan takvime göre 2020 yılı 1399 yılına tekabül ediyor. 1399 Güneş Hicri yılına tekabül ediyor. Hatta ülkeye girişte pasaporta vurdukları damgada 1399 yazıyormuş. Çünkü benim pasaportta yok. Niye yok? Ben girişte rica ettim oradaki görevliden. Dedim ki vurmayın be abi dedim. Adam da anlayışlı halden anlayan bir adam çıktı. Geç hadi dedi. Ama tam geçerken gülerek döndü bana. Dedi ki İsrail'e mi gideceksin, Amerika'ya mı dedi. Yani biraz böyle sarkastik bir şekilde sordu onu. Ben de güldüm tabii. Bir cevap veremedim orada falan filan yaptım. Sonra geç hadi dedi. Neyse o zaman hepinize iyi seyirler diyorum ve videoya geçmeden hemen önce bir cümlem daha var. Kanalıma abone olabilirsiniz ve aynı zamanda abone ol tuşunun hemen yanında ufak bir zil işareti var. Onu da açarak gelecek videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Hadi o zaman boyut değiştirmeye geçelim İran'a. İran, 1979 devriminden sonra resmi adı İran İslam Cumhuriyeti olarak değişen Asya'nın en büyük ülkelerinden biridir. İran bayrağındaki yeşil, İslam'ı, beyaz, barış ve hoşgörüyü, kırmızı ise yiğitliği sembolize eder. İran, 82 milyonluk nüfusu ile Orta Doğu'da çok stratejik bir coğrafi konuma sahiptir. İran'ın kuzeyinde Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi ve Türkmenistan, batısında Türkiye ve Irak, güneyinde Basra Körfezi, doğusunda ise Pakistan ve Afganistan vardır. Bilerek veya bilmeyerek, kendi ülkemiz Türkiye'yi de dahil ederek İran gibi ülkeleri tanımlarken Orta Doğu kelimesini kullanıyoruz. Peki bu ne kadar doğru? 1902 yılında Amerikalı deniz istihbaratçısı ve deniz politikasının babası olarak bilinen Alfred, Arap Yarımadası ile Hindistan arasında kalan bölgeye Orta Doğu ismini verir. Fransız ve İngiliz istihbaratçıları tarafından ise Near East yani Yakın Doğu denilmiştir. Yani sözün özü kim ne politika yürütecekse ona uygun şekilde adlandırmıştır bu bölgeyi her zaman. Merhabalar. It's not commercialized. That's impressive these days, you know. Tarihi ipek ve baharat yolları üzerinde bulunan Tebriz, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasında bir kültür merkezi olmuştur. Tebriz adını Farsçadaki teb yani ateş ve riz yani akıtan, döken sözcüklerinden almıştır. Tebriz, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezidir. Aynı zamanda İran'daki Azerbaycan Türklerinin ve diğer Türklerin de merkezidir. İran'da yaşayan toplam Türk nüfusunun 25 ile 35 milyon arasında olduğu biliniyor. İlklerin şehri olarak adlandırılan Tebriz, 1500'lü yıllarda dünyanın en büyük 5. şehriydi ve Safevilerin yani Şii İslam'ın başkentiydi. Allah seni şad edersin. Evet, Tebriz'in şu Grand Bazar dedikleri yeri tarihi İpek yolunun üzerinde kalıyor. İşte burası 13. yüzyılda Marco Polo'nun ayak bastığı yerler. Tabii ki çok değişti ama çok da fazla değiştiğini düşünmüyorum. Bakarsanız anlarsınız zaten. Şimdi pazarın içinden geçiyoruz. Asıl kapalı çarşı denen yere 1-2 dakika yürüme mesafesinden sonra varacağız. Öyle etrafı görebilirsiniz. Yani insan kendini tarihte yürüyor gibi hissediyor şu an burada yürürken. Gerçekten değişik bir hissiyat. Yol üzerinde esnaf. Birazdan geçen gün tanıştığım Emir ve arkadaşlarının yanına gideceğiz. Orada biraz sohbet edeceğiz ve onlar birkaç yeri daha göstereceklerini söylediler bana. Merak ediyorum neler olacak. Evet, şu anda kapalı çarşı bölümüne girmiş durumdayız. Burası UNESCO tarafından 2010 yılından itibaren Dünya Mirası listesine girmiş durumda. Şimdi
Tarihi pazardayız. Selamlar. Evet, Emir abinin yanına geldik. Abi, nasılsın? Selamlar Emir abi. günler. İyi, sağ ol. Kolay Nasılsın? gelsin. Nasıl İyi. gidiyor bugün? Güzel. Güzel, Sen işler güzel nasılsın? bugün. Ben de Evet, iyiyim. İşler güzel. Şebnem Ferah dinliyoruz. Evet, Şebnem Ferah dinlerim. Ben sadece Türk müzik, rock müzik Emir dinlerim. abimiz Türk müziğine, özellikle rock müziği yani bayılıyor. Evet, evet. Hayko Cepkin olsun. Hayko Cepkin'e biraz kızgın ama son Kızgın, reklamından evet, dolayı. Son reklamından dolayı. Evet, evet. Ben kızgınım. Nasıl burada? Uzun terk ediyorum. Durum iyi, iyi. Burada ne satıyorsun abi sen? Ben tam olarak? halı satıyorum. El tokuşu halılardan. Şurada Tebriz halısı. Böyle. Çok. Bunlar Kur'an. Evet. Ben yakat. Evet. Çok güzel şeyler var ya burada. Vallahi ben Teşekkür ederim. uzun süre geziyor olmasam, büyük bir çantam olmasa Evet, evet. kesin buradan bir şey eve götürürdüm ya. Evet. Ama çantada çok zor. Çantada işte zor. Yer yok ya bende. Evet, evet. Hiçbir şey yapamıyorum. Burası Burası Tebriz Pazarı. Hı hı. En önemli Tebriz Pazarı'nın hisselerinden. Evet. Burası alışveriş merkezi olarak Tebriz'in en büyük ve üst örtülü pazarı. Evet. Bir de galiba UNESCO tarafından 2010'da Evet, değil mi? Millet tarafından, UNESCO tarafından. Evet. Turist de geliyor. Bizim şu an turist. Hı hı. Aa bak turist. İlk defa gördüm ya. Çok Çok görmedim. turist oluyor şurada. Var değil mi? Evet, Ben var. bana pek denk gelmedi ya. Galiba müşteri gelecek. Bir dakika ben bir çekileyim şuradan. Müşteri. Sorun yok. Abi selamlar. Merhabalar. İyi sağ olun. Senin Tebriz ismin ne? nasıl? Senin ismin Benim neydi ismim abi? Sinan. Memnun olduk. Dün de gelmiştik buraya. Sağ olun. Çok hoş Evet. geldiniz. Sefa getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ya burası işte bu Grand Pazar'ın en güzel yerlerinden Halı pazarı birisi. şurası. Neresi? Halı pazarı. Halı Pazarı. Evet. Burası Burası şu halılar. Halı Pazarı. Burada dün çok güzel sohbet yaptık beraber. Hatta bir arkadaşımız daha vardı. O da karateci. Şahin Aynı şekilde. Heh, Şahin Bey aynen. Evet. O da gelmişti. Bir iki teknik falan yaptık. Ben de Muay Thai yaparım. Muay Thai yaparım. Ha, aynen Muay Thai ya. Doğru. Emir abi de Muay Thai yapıyor. bir dirsek göster abi. İseklerimi Zaten dirseklerden belli oluyor. Tek işi halıcılık değil. Evet, böyle. Teşekkürler. Evet, buranın kapalı çarşısında dolanmaya devam ediyoruz. Böyle. Nereden giriş, nereden çıkış artık onu çok kestiremiyorum. Çok büyük ve labirent gibi olduğu için fazla da yani yolları öğrenmeye çalışmıyorum. Sadece burada kaybolup yola devam ediyorsunuz. İşin güzel yanı da bu zaten. En son bir yerden zaten çıkılıyor. Aşırı acıktığım için şimdi biraz dolanıp şunların patatesli yumurtası var. Hem çok doyurucu hem yani inanılmaz ucuz ve lezzetli yani. Onu yemeye gideceğim. Yani günün her saati, her dakikası burası çok kalabalık. Safranlı şekerler. Pazarlarda, marketlerde, her yerde rakamlar falan Farsça yazıldığı için çok da fazla bilmiyorsanız anlamıyorsunuz ama ya öğrenmesi zaten yani 10 saniyenizi alır. Birden 10'a kadar rakamları öğrendiğiniz takdirde zaten ya biliyorsunuz ki aşağı yukarı hemen her dilde sonsuza kadar sayabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Bu dilde de aynı şekilde çok kolay. Evet, bir yerden çıktık şu anda. Nereden çıktık? Bilmiyorum, şuradan bir yerden.
Tebriz'deyim şu an. Büyük pazarı gezdim. Şu anda Ali's Shop diye bir yer var. Onu arıyorum sokakta. Ali'nin dükkanı diye geçiyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler gelip imza atıyor burada. Selam. Selam. Hoş Selam. geldiniz. Hoş bulduk Ali abi. Ayaklarınız ağrımasın. Doğru mu? Ali's Shop değil mi? Bəli. Buyurun. Meşhur Ali's Shop burası. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi bu arada? İrfan, Ali. İrfan ve Ali Ali. abi burada. Burada defterler var. Gösterelim. Ne defter? What was the meaning of the notebook and the cover? Here is Ali's name, his signature, also the stamp of the shop. And this is a quote from a Swiss guy who told us, Ali, we go on the road and the road comes to you. Also on the other side, we have the Persian. His name, his signature again, is a stamp, also the map of the world. Also, this is like a poem from Shahryar, which is really welcoming all the guests. And it means that we make our eyes beautiful with the dust of your shoes. Exactly. So all around the world, the tourists are coming and then they're putting their signatures on this notebook and then like writing down some insights and the things that's coming from their heart, I guess, Yeah. right? It's been 4 years when Ali sees tourists passing by his shop. He tries to approach them, he shows his notebook to them, and then like he invites them to his shop for having a free tea, a free chocolate. That's really nice. Am I getting a cup of tea? Of course you're gonna. So how did you guys become famous here, you know? I didn't know this exists, but I just googled and saw this place. Because everything we offer here is only kindness. I see that actually. This is a very cozy environment and We gotta know that if every tourist coming from different countries would give us a memorial, now there would be no place in this shop to sit. what's the story behind this Indonesian guy? He came downstairs by himself. He took a seat inside without any invitation, and they started speaking to each other with sign language. That time, Ali knew no word of English. Then they had a plan for tomorrow for breakfast, having that here. And they also visited some places together. And he was like a paralyzed guy. The first time that guy came here, Ali offered him tea, also chocolate, but he had no idea what's going to happen in 4 years. And when that guy, the Indonesian guy, was leaving the shop, he asked Ali to give him a piece of paper, to write something on it. So And since he that was day, the first guy. He was the first guy Yeah. who started all this, Yeah. right? and that's nice. yeah, it's been 4 years. Ali has hosted more than 8,000 tourists. And we can imagine that we have offered, if we give like 2 cups of tea to each tourist, and if you multiple 2 into 8,000, that would be more than 16,000 cups of tea. That is really impressive because you do this job only for like just welcoming the guests. Yeah. It's not commercialized. That's impressive Yeah. these days, you know. Ali Abi was staring at the tourist. He has the eyes and the heart that can recognize the tourist. Like we don't watch with eyes, we watch Exactly. with heart, so Yeah. that's why we can recognize every tourist passing by. Sometimes there are some tourists who do not accept our invitation. Really? That is the heartbreaking moment. Sometimes people just don't trust the like locals, you Yeah. know. People are strange sometimes. Of course, yeah. I was literally looking for something like this, you know. This is an authentic moment and this is really nice. See you guys later. See you. Ali abi görüşürüz. Allah seni hifzelesin, çok memnun. Aynı şekilde. Yani Allah seni şöyle etsin. Şu anda Göy Mescid'deyiz. Göy dedikleri gök oluyor bizim dilimizde. Gördüğünüz yapı, yani şu an içinde dolaştığımız yapı 14. yüzyıla ait. Tepe kısımları aslında yenilenme aşamasında, renove ediliyor şu anda. Hatta çalışan insanları görebilirsiniz. Bunun nedeni 1779 yılında Tebriz'i çok güçlü bir deprem vuruyor. Ve bu deprem sonucunda Tebriz şehrinin 3/4 neredeyse yerle bir oluyor. Taş üstünde taş kalmıyor. Ve bunun sonucunda işte burası da çok büyük bir hasar görüyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi herkese yani umuma açık bir şekilde hizmet veriyor.
Buraya giriş 150.000 riyal, 15.000 tümen anlamına geliyor. Yani 1,5 dolar bile değil, 1,3 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Yani şu anda her şey, yani buradaki her şey, yemek, konaklama, müzeler, bu tarz mescitler, girdiğiniz işte turistik yerler falan inanılmaz ucuz. Özellikle ulaşım. Mesela taksi. Taksi harici hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Çünkü taksiyle çok büyük bir şehir olan Tebriz'in bir ucundan diğer bir ucuna, yani şöyle düşünebilirsiniz. İstanbul'un 4'te 3'ü kadar büyük neredeyse. Bir ucundan diğer ucuna giderken işte 1 dolara bile mal olmuyor. Öyle bir durum var burada. O yüzden herkes taksileri kullanıyor. Otobüs de hatta ondan da ucuz. Yarı yarıya hatta daha ucuz. Mesela şehir değiştiriyorsunuz. 70-80 kilometrelik bir yol yapacaksınız ve bu yola taksiyle gidiyorsunuz. 2-3 dolar falan tutuyor. Ben ilk İran'a Erdebil şehrine geldim, İran'da. Yani Astara sınır kapısı var. Biliyorsunuz Bakü'den gelmiştim. Bakü'den trene bindim. Gece treniydi. 8 saatte Astara sınırında oldum. Astara büyük bir şehir değil, ufak bir şehir. Ama bir kısmı İran'da, bir kısmı Azerbaycan'da kalıyor. Ben Azerbaycan tarafına kadar gittim. Oradan yürüyerek İran sınırına geçiyorsunuz. İran sınırına geçerken sizden 2 manat karşılığında, yani bu da işte 1,5 dolar falan oluyor, sigorta yapıyorlar. İran içinde dolaşımınız boyunca geçerli olacak şekilde. Onun dışında İran'a girerken hiçbir sorun yaşamadım. Hatta insanlar biliyorsunuz internette, yani herkes ağzına geleni yazıyor. Hiç kimsenin fikrine güvenmiyorum, internette yazılanlara daha doğrusu. Herkes çünkü bir şeylerden bahsediyor, biliyor veya bilmiyor. Kendi deneyimimden aktarmak isterim. Geçişte hiçbir problem yaşamadım. Artı çok güler yüzlü bir şekilde karşılandım. Hem uğurlandım hem karşılandım. Yani hiç güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan geri girdim. Ve oradan bir arkadaşla taksiye bindik. Erdebil şehrine kadar gittik. Erdebil'e çok yakın olan 30 kilometre uzaklıkta Sarayn diye ufak bir kasaba var. Oraya gittik. Bu yolculuğun tamamını taksiyle yaptık ve toplamda 4 saate yakın sürdü. Ödediğimiz para 2 kişi toplam 8 dolar verdik abi. Yani 4'er dolar verdik. 300 kilometreden fazla belki yol gittik. İşte Sarayın'da da kaldım. Sarayının bal kaymağı meşhur. Kahvaltıda bir bal kaymak yaptık. Termal suları meşhur. Oradan sonra bize geldik. İsim neydi abi? İsim Mert benim. Memnun oldum. Sağ olun. Abi kahveleri yapıyor. Şurada az önce Gök Mescid'den çıktık. İleride de Azerbaycan Müzesi var. Tam ortasında abimiz kahveleriyle birazdan bizim uykumuzu açacak. Sağ olasın. Şöyle. Dördüncü gün olmasına rağmen hala yetmedi bana. Tebriz büyük bir şehir ve yapılacak çok şey var. Uzun süre kalmamın nedenlerinden bir tanesi de inanılmaz ucuz olması. Yani günlük konaklama dahil, yiyecek içecek her şey, böyle buralara giriş çıkış falan, hatta taksiyle falan geziyorsunuz. 10 doları geçmesinin mümkünatı yok. Ayrıca inanılmaz yardımseverler. Yani genel olarak insanlar muhteşem burada. Yani muhteşem ötesi. Neredeyse şu anda 60'a yakın ülke, bilmem kaç tane şehirde oldum. Ve hayatımda bu kadar yardımsever ve misafirperver insanların bir arada görmedim ya. Bir yere giriyorsunuz, ticari bir işletme. Giriyorsunuz, çay veya kahve içeceksiniz veya kahvaltı yapacaksınız, bir şey yiyeceksiniz. Muhabbetin sonunda %100 ya şeye bağlanıyor, sizi eve davet ediyorlar. Ya da çay kahve bizden olsun, işte bunlar bizden olsun, asla siz konaksınız, bize konak diyorlar burada. Konuk, misafirsiniz anlamında. İran'da tarof denen bir gelenek var. Yani ticari bir iletişimde de olsanız hizmet aldıktan sonra parayı verirken reddediyorlar. İşte diyorlar ki bugün konaksınız, siz bizim misafirimizsiniz falan. Hani bu da reddetmelerini yumuşatan bir tavır gibi algılıyorum bunu. Almaları için işte ısrarcı olarak bir kere, iki kere, almazlarsa üçüncüye falan diyorsunuz ki peki oluyor, hani alalım bari şeklinde oluyor. İran'ın ekonomik durumu gerçekten çok kötü. Doları bozdurduğunuzda elinize tomar tomar para geçiyor. Ve bu para gerçekten çok. Yani sadece fiziki olarak, miktar olarak çok değil. Sokakta harcarken de hissediyorsunuz ki elinizde gerçekten çok para tutuyorsunuz. Sokaklarda para bozduran insanlar var. Ellerine tomar tomar İran riyali.
işte dolaşıyorlar. Dolar falan yapıyorlar. Size bir bakıp turist olduğunuzu anlayıp böyle yavaş yavaş yaklaşıp dolar yapıyor. Yanına giderseniz işte pazarlığa başlıyor. Normalde şu anda 11.000 İran riyali 100 dolar ediyor. Onlarda da aşağı yukarı aynı fiyatları görüyorsunuz. Bankada da aşağı yukarı aynı. Burası Şah Gölü. Şah Gölü. Selam, merhaba. Nasıl abi? Şu karşıdaki yerin adı neydi? Restoran mı orası? Ya. He, orası restoran. Şah'ın Gölü'nün restoranı. Şah burada balık tutuyor. Şah burada balık tutuyormuş. Karşıda Tebriz Yası. Birazdan oraya doğru yürüyeceğiz. Güzel, ferah bir yer yani burası. Fotoğraf engellemiyor. Şu kız poz veriyor. Şah Gölü'nde yürümeye devam ediyoruz. Buranın ismi eskiden Eligoli'ymiş. Evet. İndike ismi. Evet, devrimden sonra. Ha, devrimden kabak Şah Gölü. 79'dan sonra Şah Gölü ismini almış. İşte burada insanlar bisiklet falan sürüyor. Şehir merkezindeki kaostan sonra buraya insanlar gelip nefes alıyor. Bir haftadır İran'da, Tebriz'deydim. Şimdi Van'a geçiyorum. Bu sınır kapısından geçiliyor Van'a. Kapıköy Gümrük Kapısı. Badem şu anda hayat kurtarıyor.